Evet, şimdi iPhone 14 Pro Max kullanıcıları dışında bu soruyu çok daha merak eden bir kitle var. iPhone 14 Pro mu almalıyım yoksa iPhone 15 Pro mu? Mesela bana soruyorsunuz. Abi elimde iPhone 14 Pro var. Bunu ben ne yapmalıyım? iPhone 14 Pro'mu satıp üstüne 10.000 TL civarı gibi bir para koyup iPhone'un son çıkan amiral gemisi iPhone 15 Pro'yu mu alayım? Yoksa elimdeki iPhone 14 Pro bana yeter mi diyor mesela. Ya da iPhone 14 Pro almak yerine direkt iPhone 15 Pro mu alayım diye soruyorsunuz. Çok mu benzer özellikleri var? Ya da yeni gelen farklılıklar gerçekten 14 Pro'dan 15 Pro'ya geçmeye değer mi? İşte tam da bu içeriği sizin tam bu sorularınızı cevaplamak için hazırladım. Ve bakın aklınızda en ufak bir soru işareti kalmasını da istiyorum. Bence bu videoyu izlemeden sakın 14 Pro'larınızı satmayın derim. Hadi o zaman daha fazla uzatmayalım. Videomuz başlasın. Evet. Herkese merhabalar. Yine geldik. Apple'ın kafalarda soru işareti yaratan ve iPhone kullanıcılarını onu mu alsam veya bunu mu alsam diye ikilemlere sokacak iPhone tanıtımının sonrasındaki ayları şu an yaşıyoruz. Kısaca bugün yine bir amiral gemisi yeryüzüne iniyor ve Apple yine en büyük kozlarından birini oynuyor. iPhone 15 Pro. Mesela benim şu an kullandığım telefon iPhone 14 Pro Max. Kullananlar bilir, inanılmaz efsane bir telefon. Ayrıca ben de çok memnunum. Fakat şunu söylemeliyim ki sizce aynı şeyi 15 Pro'nun karşısındaki iPhone 14 Pro'ya da söyleyebilir miyiz? iPhone 15 serisinin çıkmasıyla iPhone 14 Pro kullanıcıları kafalarında acaba sorusunu yine kurmaya başladılar. Acaba telefonumu satsam mı yoksa direkt iPhone 15 Pro mu alsam? Peki 70.000 civarı falan fiyatlarına değiyor mu? Bir sürü her zaman gibi sorular gündeme tabii ki gelmeye başladı. İşte ben de demin de belirttiğim gibi tüm bu soru işaretlerinizi bu videoda biraz da olsa nokta koymaya çalışacağım. Hadi o zaman gelin videomuz başlasın. Şimdi hemen dediğim gibi direkt konuya giriyoruz. İlk önce ekrandan ve tasarımdan başlayalım. Evvela iPhone 14 Pro nasıl gelmişti? Tam 6.1 inçlik Super Retina HDR ve ProMotion teknolojisini barındıran ultra berrak bir ekranla 2022'nin Eylül ayında karşımıza biliyorsunuz ki çıkmıştı. Peki iPhone 15 Pro'da ekran olarak ne değişti? Hiçbir şey. Yine iPhone 15 Pro'da karşımıza 6.1 inçlik tekrar ProMotion teknolojisini barındıran Super Retina HDR ekranla yine geliyor. Ekranda sadece ve sadece 15 Pro'nun çerçeve kısımları 14 Pro'ya göre biraz daha incelmiş. Onun dışında dediğim gibi ekranda hiçbir fark yok diyebilirim. Şimdi tasarıma gelecek olursak iPhone 14 Pro dokulu mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik tasarımla karşımıza çıkmıştı. Ve bence benim fikrim şu ana kadar çıkmış iPhone'ların birazcık ağır olsa da en iyi tasarımlarından biri de buydu. Şimdi iPhone 14 Pro'dan iPhone 15 Pro'ya geçtiğimizde ne oldu? İşte burada biraz yenilikler başlıyor. iPhone 15 Pro'da yine dokulu mat cam arka yüzey fakat bu sefer paslanmaz çelik yerine titanyumla geliyor. İşte şimdi biraz burada iPhone kullanıcılarında yine fikirler iki tarafa ayrılıyor. Titanyum tasarım ne kadar hafif ve daha dayanıklı olsa da paslanmaz çelik tasarım beğenip de titanyumdan hoşlanmayan iPhone kullanıcılarının sayısı çoğalmaya başladı. Bakalım bir dahaki seneye kadar yorumlar ve görüşler ne olacak? Şimdi yeni gelen bu iPhone 15 Pro'da bu titanyumun detaylarına biraz daha inecek olursak bak Grade 5 denilen titanyumun yanı sıra az miktarda alüminyum ve vanadyum maddesi içeren hem daha dayanıklı ve hem de daha hafif bir alaşım. Hatta bakın bu iPhone 15 Pro'larda kullanılan titanyum sanırım NASA uzaya gönderdiği uzay gemilerinde falan da kullanıyormuş. Yani adamlar yine yaptığı eserde illaki bir dikkat çekici olay yaratıyorlar. Her neyse boyut ve ağırlıklarına gelecek olursak iPhone 15 Pro titanyumun verdiği avantajla 187 gram ağırlığa düştü. iPhone 14 Pro ise 206 gram bir ağırlıkla gelmişti. Yani iPhone 15 Pro 19 gramlık bir hafifleme ile karşımıza çıkıyor. Peki boyutlarına gelecek olursak 14 Pro 147,5 mm uzunluğa, 71,5 mm genişliğe ve 7,85 mm derinliğe sahipti. iPhone 15 Pro ise 46,6 mm uzunluğa, 70,6 mm genişliğe, 8,25 mm derinliğe sahip. Burada her alanda yaklaşık 1 mm iPhone 15 Pro'nun küçüldüğünü görüyoruz. Tabii ki şöyle çıplak gözle baktığınızda anlaşılabilir bir boyut farkı yok fakat ölçü verileri bu şekilde. Ve son olarak iki telefonun kalınlığına geldiğimizde 7,85 mm kalınlığa sahip 14 Pro'yu 8,25 mm kalınlığa sahip olan iPhone 15 Pro karşılıyor. Burada da yine neredeyse 1 mm kalınlaşmış bir iPhone 15 Pro karşımıza çıkıyor. Bu kalınlaşmada muhtemelen titanyum kasaya geçtiği için diyebilirim. Şimdi gelelim işlemcilere. 14 Pro, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta kullanılan ve daha düne kadar iPhone tarihinde gelmiş geçmiş en hızlı işlemcilerine olan 4 nanometre teknolojisini barındıran A16 Bionic çiplerle karşımıza çıkmıştı. Peki şimdi iPhone 15 Pro'ya geldiğimizde ne oluyor? Çarşı pazar karışıyor. Apple'ın bu kez 3 nanometre teknolojisiyle üretilen ve şu an çıkmış tüm iPhone'lara göre en gelişmiş GPU'ya sahip olan A16 Bionic çiplere göre %20 daha hızlı, grafik birimi içeren, %10 daha fazla performans veren, 2 kat daha hızlı Neural Engine'e sahip olan tam 6 çekirdekli CPU'ya ve GPU'ya ev sahipliği eden Apple'ın uçak hızındaki yeni çipleri A17 Pro çipler. Evet, yanlış duymadınız. Bionic çip takısı kalkıyor. Onun yerine
Pro takısı geliyor ve iPhone tarihinde ilk kez bu sene bu çiplerle buluşuyoruz. Saniyede tam 35 trilyon işlem yapabilen bu Pro çipler hızlandırılmış ışın izleme, Ray Tracing teknolojisine ve Mesh gölgelendirme sistemiyle geliyorlar. Böylece iPhone 15 Pro'larla konsollardaki gibi en yüksek grafikli oyunları çok rahat oynayıp en yüksek verimlilik ve performansları alacağız. Yani şunu diyebilirim ki iPhone 15 Pro'nun yeni çipleriyle artık resmen oyunlarda konsollara kafa tutabileceğiz. iPhone 15 Pro'daki yeni gelen çipler iPhone 14 Pro serisindeki çipleri maalesef ezip geçiyor. Şimdi hızımızı kesmeden direkt devam ediyorum. Gelelim kameralara. Çok aşırı değişiklikler olmasa da yine de hatırı sayılır birkaç gelişme var. Yine 14 Pro'lar ve 15 Pro'lar Apple'ın her zamanki Pro sistemindeki kamera dizilimiyle karşımıza çıkıyorlar. Arka taraflarında bir adet 48 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik geniş açılı kamera ve ayrıca yine 12 megapiksellik bir ön kamerada iPhone 14 Pro ve 15 Pro'ya eşlik ediyor. Buraya kadar evet her şey aynı. Fakat fark şurada başlıyor. iPhone 15 Pro yeni gelen gece modu ile düşük ışıklarda ve ışığın az olduğu ortamlarda çok daha güzel fotoğraflar çekebilecek. Odak uzunlukları 24 mm, 28 mm ve 35 mm gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela iPhone 14 Pro'larda fotoğraf çekmek istediğimizde bize 48 megapiksellik sadece RAW fotoğraflar çekmemize izin veriyordu. Fakat yeni gelen 15 Pro'larda artık sadece 48 megapiksellik RAW olmayan fotoğraflarda çekebileceğiz. Ayrıca yine iPhone 15 Pro bize 48 megapikselin dışında 24 megapiksellik yüksek çözünürlük fotoğraflarla çekmemize imkan sağlayacak. Ayrıca yine iPhone 15 Pro'larda odak uzaklığını ve alan derinliğinde ayarlamamıza tekrar imkan sağlayacak. Gece modu, log kodlama gibi özelliklerin gelmesinin yanı sıra kameralardaki gelen iyileştirmeyle daha dinamik ve keskin görüntüler alabileceğiz. Kameralarda bir diğer yeni geliştirme de iPhone 4 Pro'larda zoom olayında 3x zoom'a kadar yapabiliyorduk. Fakat iPhone 15 Pro'larda yine işler değişiyor. Tetra Prism tasarım sayesinde iPhone 15 Pro'lara özel periskop lens ile artık 3x'e kadar değil 5x'e kadar telefoto lens ile zoom yapabileceğiz. Bunun yanı sıra 3D uzamsal video özelliklerine sahip olacak olan iPhone 15 Pro akademi renk kodlama teknolojisini de kullanan, yani aslında bu akademi moduna Oscar modu da diyebiliyoruz. Bu teknolojiyi kullanan ilk telefonlardan biri olacak iPhone 15 Pro'lar. Yani video konusunda 15 Pro'lar 14 Pro'lar arasında bayağı bir fark atmış gibi gözüküyor. Ve video çekim demişken şunları da ekleyeyim. 4K 30 FPS ProRes video çeken iPhone 14 Pro'lara karşı iPhone 15 Pro'lar 4K 60 FPS ProRes videolar çekebilecek. Birazdan bahsedeceğim yeni gelen Type-C bağlantılar sayesinde artık iPhone 15 Pro'lara harici bir SSD bile takabileceğiz. Böylece ne olacak? 4K 60 FPS'e varan ProRes videolar ve sinematik modları kullanabileceğiz. Yani bu şu anlama geliyor. Artık filmlerde kullanılan teknolojilere iPhone 15 Pro hemen hemen yetişmeye başladı. Bu kimi ilgilendiriyor derseniz de şahsen beni ilgilendirmiyor. Çünkü benim ayrıca video kameram var. Fakat iPhone 15 Pro'ları bir iş gibi düşünen ve video odaklı kullanan profesyonel kişilerin çok içine yarayacak özellikler geldi diyebilirim. Böylece Apple yine bu yeni getirdiği özelliklerle yine kendi tarihlerinde bir iki imza atacak diyebilirim. Evet, şimdi gelelim bir başka yeni gelen özelliğe. Hani şimdiye kadar alışılagelmiş 14 Pro'larda dahil olan iPhone'larımızda, hatta şöyle göstereyim. Benim iPhone 4 Pro Max üzerinde size göstereyim. Hani şu telefonlarımızın yanında açma kapama düğmeleri var ya iPhone'ların. Artık bunlar kalkıyor. Yerine eylem düğmesi geliyor. Bu tuşa direkt kısa yol tuşu da diyebiliriz. iPhone'un yeni gelen bu eylem düğmesine istediğiniz uygulamayı veya görevi atabiliyorsunuz. Böylece tek tuşla kısa yol olarak istediğiniz göreve o anda ulaşabiliyorsunuz. Bu da yine kimine göre güzel veya kötü bir özellik. Fakat bence kullanılabilirlik ve kestirme olarak güzel bir özellik olmuş. Şimdi onun dışında tüm iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği ve Android telefonlarda yıllardır olan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Type-C bağlantılar. Artık Apple'ın o yıllardır kullandığımız Lightning bağlantıları güle güle gidiyor. Onların yerine çok daha hızlı bağlantı sistemi olan USB-C'ler geliyor. Şimdi yalnız şöyle söyleyeyim. iPhone 4 Pro'da, iPhone 15'te ve iPhone 15 Plus'ta USB 2 sistemini maalesef kullanıyorlar. Yani Apple burada 15 ve 15 Plus'ı her zamanki yaptığı gibi Pro'lara karşı bir iki tık eksik bırakmış. Yani bu USB 2 desteğini uzun zamandır iPhone kullanıyordu ve çok öncelere dayanan yavaş bir bağlantı sistemi. Fakat iPhone 15 Pro'larda ne oluyor? Yine işler değişiyor. iPhone 15 Pro'larda tam 10 gigabit'e kadar çıkabilen USB 3 desteği geliyor. Yani bu demek oluyor ki iPhone 15 Pro, iPhone 4 Pro'ya göre şarj soketlerinde ve kablo bağlantı sisteminde çok daha hızlı veri aktarabilecek ve global bir soket sistemiyle iPhone severlerin karşısına çıkıyor. Burada sanırım artık Apple Avrupa Birliği'nde USB-C'ye geçme yönlerindeki baskılarına da dayanamadı desek daha doğru olur. Ve merak edilen batarya konusuna gelecek olursak, Apple son etkinliğinde herhangi bir açıklama yapmasa da 3200 mAh bataryaya sahip olan iPhone 4 Pro'yu 3650 mAh'lik iPhone 15 Pro'lar karşılayacak. Yani batarya konusunda da çok fazla bir geliştirme olmadığını size açıkça söyleyebilirim. Yani Apple her yıl yaptığı donanım sistemi. Evet, şimdi buraya kadar saydıklarım temel farklılıklar. Şimdi biraz da benzer yanlarından bahsetmek istiyorum. Ayrıca bu iki amiral gemisinin benzer ve farklı yanları şu iki tarafa koyuyorum. İsterseniz buralardan da bakabilirsiniz. Zaten yazılarda farklı yanlarını değişik renkle işaretleyeceğim. Oradan da anlayabilirsiniz. Şimdi mesela iPhone 15 Pro'nun da iPhone 4 Pro'nun da ortak yanları 120 Hz ekran yenileme, 2000 nite varan parlaklık, 48 megapiksellik ana kamera, 12
megapiksellik telefoto kamera, yine 12 megapiksellik geniş açılı kamera, 12 megapiksellik ön kamera, çözünürlük, 460 ppi yoğunluk, depolama alanları, Bluetooth 5.3 bağlantısı, GPS, 5G bağlantısı, NFC, lidar tarayıcı, IP68 dayanıklılık sertifikası, Photonic Engine, Deep Fusion, Dynamic Island, Always On Display, hareket modu, kaza algılama modu, uydu modu ve haptik touch gibi çoğu özellikler iPhone 15 Pro'da, iPhone 14 Pro'da var. Yani ortak özellikleri. Ve evet, sanırım kafanızda bu iki telefon hakkında da yavaş yavaş fikirler oluşmuştur. Evet, farklılıkları var mı? Var. Fakat benzer yanları da çok. Hatta çoğu özellik aynı diyebiliriz. Çok profesyonel bir kullanıcı değilseniz bu farklılıkları çok anlayacağınızı zannetmiyorum. Normal bir iPhone kullanıcısıysanız galiba 14 Pro'dan 15 Pro'ya geçmek mantıksız olur. Ama tabii ki de şu an artık karar size ait. Evet, iPhone 15 Pro ve iPhone 14 Pro, Apple'ın son çıkan amiral gemileri. Peki buraya pek gelmek istemiyorum ama fiyatların alemde, yani Türkiye fiyatları, iPhone 15 Pro'nun 128 GB'lık versiyonu 64.999 TL. iPhone 14 Pro'nun 128 GB'lık versiyonu ise 62.000 TL. 15 Pro'nun 256 GB'lık versiyonu 68.999 TL iken 512 GB'lık versiyonu 76.999 TL ve 1 TB'lık iPhone 15 Pro ise tam 84.999 TL. Ve son olarak şu anki tarihe göre 1 TB'lık iPhone 14 Pro'nun ise fiyatı 72.999 TL. Ve finalde renklerine gelecek olursak iPhone 14 Pro karşımıza uzay siyahı, derin mor, altın ve gümüş renklerle çıkmıştı. Daha sonra yeni tanıtılan iPhone 15 Pro ise siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve natural titanyum renkleriyle 2023'ün Eylül ayında karşımıza çıktı. Şimdi renklerini de bir kenara bırakacak olursam asıl benim şu an merak ettiğim sizin fikirleriniz. Bu anlattıklarımdan sonra, farklılıklarından sonra veya benzer yanlarından sonra siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten iPhone 14 Pro almayıp da iPhone 15 Pro alır mıydınız? Veya hali hazırdaki iPhone 14 Pro'larınızı satıp iPhone 15 Pro'ya geçer miydiniz? Lütfen aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bakın, gerçekten merak ediyorum. Hangimiz hangi telefonu tercih ederdik veya etmezdik? Bir mantık alışverişi birbirimize yapabiliriz. Yani toparlayayım, kısacası iPhone 14 Pro'ya karşı iPhone 15 Pro'ya direkt parayı basıp alır mıydınız? Hepinizin görüşlerini bekliyorum. Dedikten sonra artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Fakat tabii ki de kapatmadan önce söyleyeceğim bir şey var. Eğer bu içerik sana gerçekten yararlı olduysa, bu her iki telefonun arasında ikilemde kaldıysan veya aralarındaki benzer ve farklı özelliklerini merak ettiysen ve bu içerik az da olsa merakını giderdiyse kanalıma abone olmayı, benzer videolardan haberdar olmak için hemen yanındaki bildirim çanını açmayı, koskocaman beğen tuşuna basmayı unutma. Biliyorsunuz, siz yorum yaptıkça ve beğen tuşuna bastıkça bu video sizin gibi birçok kullanıcının karşısına çıkacak ve onlar da yararlanacaklar. Evet, her zamanki gibi ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.